This afternoon, our olive oil journey continues in Ayvalık. We're at Bireller Olive and Olive Oil Company, and today we're joined by Saffet and Arzu. Welcome. So, can you tell us about your brand and your company? Bizim babadan gelen bir uğraş meslektir bu. Ata topraklarından topladığımız zeytinleri işlemekteyiz. Ben aileye 20 yıl önce katıldım tabii. Daha önceleri dededen kalma zeytinler işleniyormuş. Ama daha sonra 2008'den sonra daha profesyonel olarak işin içine girme kararı verildikten sonra işte daha fabrikasyon, daha itinayla, daha özenle üretim yapmaya başladık. And what makes the Ayvalık and Endremit olive oil different from other oil? What's special about it? Şimdi her şeyden önce yöremiz Allah'ın bir nimeti. Neden öyle söylüyoruz? Havasıyla, Kaz Dağları'nın oksijeni ve bitip bilmeyen rüzgarlarımız bizim çok meşhur. İşte Poyraz'ımız, Karayelimiz, Lodos'umuz, sürekli bir rüzgar hakim bu bölgede. Dolayısıyla bütün Kaz Dağları'ndan aldığı oksijeni bütün ağaçların tadını ve nefasetini üstüne taşıyarak ki bu sadece zeytin ağacı için değil, bütün meyveler için de aynı nefaset söz konusu. Bütün damakta da, zeytinyağında özellikle kalan damak tadında bu oksijenle, rüzgarla taşınan bütün lezzetler mevcut. Ve denizin iyodu, bunların hepsi birleştiği zaman toprağıyla birlikte çok kaliteli, çok dayanıklı, çok nefaseti mükemmel bir yağ çıkıyor ortaya. Okay, can you tell us about the types of olive oil that you produce and the quality and taste and how you get it? Biz sezonda hasat dediğimiz, zeytin hasadı dediğimiz sezonda ilk parti toplanan ürünler erken hasat olarak işlenir. Çiftçimiz ürününü toplar, avlumuza getirir. Özellikle hava alsın diye kasalara, plastik kasalara dökeriz. Çuvallarda barındırmayız. Hiç beklemeden 1 saat 2 saat aralığında mutlaka sıkım işlemine geçer. Sıkıldıktan sonra asitleri belirlenir. Ona göre de tanklarda, çelik krom tanklarda saklanır. Bu hatta saklama koşulları 24 derece yaz kış 24 derece olmalıdır. Hasatın ilk zamanlarında aldığımız ürünler erken hasat olarak nitelendirilir. Yeni hasat deriz, erken hasat deriz. Daha sonra sızma boyutundan ve biraz daha vakit geçtikten sonra da birinci natürel dediğimiz bir sınıf olarak nitelendirilir. Bunun da asit oranlarıyla doğru orantılı. 0 ile 0,8 dizem arasını sızma olarak nitelendiririz. 0,8 ile 2 asit olanını da birinci natürel yemeklik diye nitelendiririz. 2 asitin üstü de rafine yağlar olarak rafine işleminden geçer. Biz fabrikamızda sadece sızma zeytinyağı ve bir alt kalitesi yemeklik zeytinyağı dediğimiz türü işliyoruz. So to finish up, what's the lasting impression you'd like us to have of your brand? What is the highlight for you about your olive oil and your olives? Her şeyden önce kalitemizden hiçbir zaman ödün vermek istemiyoruz. Onun için de tamamen bizim bölgeden çalışıp fazla tonaj yapayım da kalitemi bozayım diye bir lüksümüz yok. Onun için de bizim kendi oturmuş bir müşterimiz var. Onlara kaliteli yağımızı sunmak istiyoruz ve insanlar bize güvendi. Belli tonajlarda biz çalışıyoruz. Müşterilerimize sunuyoruz. Kalitemizden hiçbir zaman ödün vermek istemeyiz. Tabii bunu yaparken de seçici olmamız gerekiyor. Özel zeytinler seçip güzel yağlar çıkartmak bu çok önemli. Çünkü insanlar bize güvendi. Bizim ürettiğimiz yağ 1 sene boyunca aynı ilk çıktığı nefasetini koruyabiliyor. Yaptığımız konuşmadan dolayı da çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de çok teşekkürler. Bize göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederiz. Bizi ve markamızı tanıtma fırsatını yakaladık sayenizde. Her şey için teşekkür ederiz. İyi yayınlar size de. Saffet, Arzu, thank you so much for joining us today. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim.